Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere püf noktalarıyla hamuru asla yırtılmayan, tabiri caizse suda kalmayan çok lezzetli bir su böreği tarifi vereceğim. Hemen işimize hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için toplamda 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir silme yemek kaşığı kadar tuz ekledikten sonra un ve tuzu güzelce karıştırıp orta kısmına bir çukur açıp ardından üzerine yumurtalarını ilave edelim. Ben toplamda 7 adet küçük boy yumurta kullandım. Eğer orta boy kullanırsanız 6 adet, büyük boy kullanırsanız 5 adet yeterli gelecektir. Üzerine her bir yumurta için 1 yemek kaşığı kadar, yani toplamda 7 yemek kaşığı kadar su ekledikten sonra önce yumurtalarımızı çırpıp ardından un ile birlikte karıştırmaya başlayalım. Ta ki hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırmaya devam edip ardından kaşığımızı çıkartarak elimizle hamurumuzu toparlayalım. Leğenin içerisinde hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alarak yoğurmaya devam edelim. Daha sonrasında unum yeterli gelmediği için yarım su bardağı kadar un daha ekledim ve toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 5,5 su bardağı kadar un kullanmış oldum. Hamurum çok hafif ele yapışan ama çok ne yumuşak ne de sert olmayan bir hamur oldu. Şimdi eşit boyutlarda keserek işime devam ediyorum. Ardından kestiğim hamurları ise bezeler haline getireceğim. Hamurları önce kesmiş olmama rağmen tekrardan elimle, yani avuç içimde eşitleyerek o şekilde hazırladım. Eğer bu şekilde yapamıyorsanız isteğe bağlı mutfak terazisi kullanarak tamamının boyutlarını eşitleyebilirsiniz. Ve bu aşamada hamur elime çok fazla yapışmadığı için un kullanmadım. Yine de sizler de una fazla doyurmamaya dikkat edin ki daha sonrasında açarken zorlanmayasınız. Toplamda 20 adet eşit boyutlarda bezeler yaptım. Bezelerimi unlanmış tepsinin üzerine dizip tamamını dizdikten sonra üzerlerini bezle kapatıp 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Yumurtalı bir hamur olduğu için üzeri çok hızlı kuruyabildiğinden eğer fazla dinlendirmek zorunda kalacaksanız üzerlerini mutlaka nemli bir bezle örtmeyi ihmal etmeyiniz. Ardından hemen ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak açalım. Açarken bolca un kullanabilirsiniz. Eğer hamuru yeteri kadar dinlendirmezseniz ve de hamuru yeterli kıvamda güzel yoğurmadıysanız açarken gerçekten zorlanabilirsiniz. O yüzden başta söylemiş olduğum püf noktalara dikkat etmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz. Hamuru açabildiğimiz inceliğe kadar açtıktan sonra merdane ile veya oklavayla üzerinden bastırarak hafiften birazcık daha genişletelim. Ardından hemen oklavamızın üzerine alıp bir sofra bezinin üzerine sererek o şekilde dinlendirelim. Bu aşamada üst üste sermemeye dikkat edelim ki hamurlarımız birbirine yapışmasın. Hafiften kurumaya başladığında birbirinin üzerine alabilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Ve diğer hamurlarımın tamamını da aynı şekilde açarak sofra bezinin üzerine serdim. Tamamını göstermedim ki çok izlerken sıkılmayasınız. Bu arada aşağıda kedilerim kavga ediyorlardı. Ben de onları sizler için çektim. Belki izlerken birazcık moral olur. Sizlere de ben yaparken de izlerken de yanımda oldukları için gerçekten hiç sıkılmıyorum. Bu arada hamurlarımın tamamını hazırladım. Yere serdim. Ardından geçtim artık iç harcımı hazırlamaya. İç harcı için ben kaşar peyniri, lor peyniri, beyaz peyniri ve tam yağlı inek peyniri kullandım. Birazcık da maydanoz yaprakları ekledim. Dilediğiniz peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz. Bu şekilde karıştırarak kullanırsanız gerçekten çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Artık geçelim böreğimizin en önemli aşamasına, yani suda haşlama aşamasına. Bunun için olabildiğince geniş bir tencere alıp önce suyumuzu kaynatıp ardından içerisine bir dolu yemek kaşığı kadar tuz ekleyelim.
Ve güzelce karıştırıp suyumuzu hazırladıktan sonra artık hamurlarımızı tek tek haşlayabiliriz. Öncelikle hamurumuzdan bir tanesini alıp kenarından içe doğru ittirelim. Çünkü hamurumuz hafiften kurumuş ve eğer bu şekilde yapmadan açarak içerisine eklersek kırılabilir. Yani daha haşlamadan kırılmış olur. Hemen hızlıca bu şekilde birbirine yapışmış yerleri varsa süzgeçle aralayabilirsiniz. Ama çok daha geniş ve büyük bir tencere kullanırsanız tabi buna hiç gerek kalmayacaktır. Ben kamera açısından çok daha büyük bir tencere kullanmak istemedim. Eğer mümkünse çok daha geniş bir tencere kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hamur suyun yüzüne çıkmaya başladığında hemen süzgeçle alalım ve soğuk suyun içerisine atalım. Elimizle tamamen açıp hamuru soğuttuktan sonra yavaşça sıkıp suyunu çıkartarak hamuru soğuk sudan alalım. Yani bir nevi hamurumuzu şoklamış olalım. Hemen hızlıca hiç bekletmeden tavamızın içerisine alacağız. Ama ben bu aşamada tek tek yapamayacağım için hem çekip hem tek tek haşlamak yapması gerçekten çok güç olacağı bir işlem olduğu için hemen ikinciyi de haşlamaya devam ettim. Gördüğünüz gibi suyun yüzüne çıkmaya başladığında ortalama 30-40 saniye içerisinde bu işlem gerçekleşecektir. Hemen hızlıca alıp soğuk suyun içerisine atıyoruz. Eğer suyumuz azalırsa, yani kaynar su tenceresinde suyumuz azalırsa tekrardan üzerine su ve birazcık tuz ekleyip o şekilde tamamen kaynattıktan sonra tekrardan devam edebilirsiniz. Ve soğuk suyunuz tamamen sıcaklamamış olması lazım. Hatta ben her seferinde suyum ısınmaya başladıkça mutlaka birazcık üzerine soğuk su ekleyip tekrardan o şekilde devam ediyorum. Ben böreğimi tavada kızartacağım için önce tavamın içerisine birazcık sıvı yağ gezdirdim. Ardından hamurlarımdan bir tanesini içerisine alıyorum. Eğer sizler de benim gibi çekim yapmıyorsanız, yani büyük ihtimalle böyle bir şey yapmıyorsunuz, eviniz için yapıyorsunuz. O yüzden mutlaka sizler tek tek hamuru haşlayıp o şekilde hemen hızlıca tavanızın veya tepsinizin içerisine alın. Ve ben her kata birazcık tereyağı gezdirdim. Yani benim gibi bekletmeyin. Eğer bekletirseniz hamurlarınız birbirine yapışabilir. Yani bu aşamada ben o şekilde beklettim. Siz de görüp hamuru tek tek o şekilde bekleterek yapmayınız. Yani ben çekim yaptığım için bunu yapıyorum. Açıkçası bunu sizlere anlatmaya çalıştım. Çekim yaptığım için çok zor olduğu için birkaç tanesini haşlayıp daha sonra tepsimin içerisine aldım. Ama sizler kesinlikle o şekilde yapmayıp tek tek haşlayarak tepsinizin veya tavanızın içerisine o şekilde alın. Bu arada ben sadece ilk 2 katına tereyağı gezdirip daha sonraki her kata biraz tereyağı, biraz içlik gezdirdim ve son 2 kata da sadece tereyağı gezdireceğim, içlik koymayacağım. Bu arada benim tavamın ölçüsü 27 santimetreydi ve 7 adet yufka yeterli geldi. Tamamen tepsim doldu. Yufkalarım da birazcık büyük olduğu için toplamda bu hamurla 3 tava kadar börek hazırladım. Eğer büyük boy fırın tepsisinde yapacaksanız ortalama santimetresi 40 santimetre ise 2 adet börek rahat çıkacaktır bu tarif ile. Eğer benim gibi küçük tavada veya küçük bir tepside yapacaksanız 3 adet börek için tarif yeterlidir, uygundur. Eğer daha az yapmak isterseniz yarı ölçü malzeme listesini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Tepsimizin içerisini, yani tavamızın içerisini doldurduktan sonra kızartacağımız için üzerine tekrardan bolca sıvı yağ gezdirelim. Ardından hazır olan tavamızı ocağımıza alalım. Ocağımız her seferinde mutlaka kısık ayarda açık olsun. İlk aşamada tavanın kapağını kapatıp o şekilde bekletiyoruz. Ardından sürekli kontrol ederek pişirmeye devam edelim. Bir tarafını kızarttıktan sonra bu şekilde diğer tarafına çevirebilirsiniz. Eğer benimki gibi bir börek tavanız yok ise herhangi bir kapakla, tepsiyle de çevirebilirsiniz. Diğer tarafına çevirdikten sonra yine kısık ateşte diğer tarafının kızarmasını bekleyelim. İkinci aşamada, yani bir tarafı kızarttıktan sonra diğer tarafı kızarırken tavanın kapağını kapatmanıza hiç gerek yok.
Ve her iki tarafı nar gibi kızardı. Artık böreğimiz hazır oldu. Yine geçen sefer de söylediğim gibi gerçekten çok zor seslendirdiğim videolardan bir tanesi oldu. Nedense bu aralar birazcık üşütüyorum ya grip oluyorum bilmiyorum. Sesimle ilgili gerçekten ciddi sorunlar yaşıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Olabildiğince güzel, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Böreğimiz artık hazır oldu. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki video tariflerimde tekrardan görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.